Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün sizler için çayın kahvenin yanında tüketebileceğiniz muhteşem bir kurabiye tarifim var. Çaylı, kahveli, cevizli, içinde yok gerçekten muhteşem bir lezzet. Uzun süre bayatlamayan, tazeliğini koruyacak bir kurabiye tarifidir. Birçok kişi tarafından ismi çerçöp kurabiye olarak bilinse de bana çok değişik gelmişti ismi ama tadı gerçekten şahane. Hafif buruk, böyle acımtırak bir lezzeti var. Çok lezzetli olduğunu düşünüyorum. Öyleyse fazla vakit harcamadan hemen tarifime başlayalım. Öncelikle 125 gram tereyağımızı uygun bir kabımızın içerisine alalım. Tereyağı yerine dilerseniz margarin de kullanabilirsiniz. Ama hem sağlık açısından hem de lezzet açısından tereyağı kullanmayı tercih ediyorum. 1 çay bardağı toz şekeri ekliyorum. Toz şekeri yerine dilerseniz pudra şekeri de ekleyebilirsiniz. 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Kullanmış olduğum çay bardağı ölçüm 125 mililitredir. 1 adet yumurtanın sarısını kurabiye hamurumun içerisine ekliyorum. Akını da üzeri için ayrı bir kaba ayırıyorum. 2 yemek kaşığı granül kahve ekliyorum. 1 yemek kaşığı siyah çay ekliyorum. Bu oran kahve ve çay için gayet ideal. Bazı tariflerde 2 yemek kaşığı siyah çay ekleyenler var ama öyle çok fazla acımtırak olabilir. 1 yemek kaşığı yeterlidir. 2 çay bardağı çekilmiş ceviz ekliyorum. Ceviz yerine dilerseniz fındık da ekleyebilirsiniz veya Antep fıstığı da ekleyebilirsiniz. 2 yemek kaşığı mısır nişastası ekliyorum. Mısır nişastası yerine dilerseniz buğday nişastası da ekleyebilirsiniz. Bir paket toz vanilya ekliyorum ve 1 paket hamur kabartma tozu ekliyorum. Bu malzemelerimi güzelce birbirine iç içe geçmesi için spatula yardımıyla önden karıştırıyorum. 2,5 su bardağı un ekliyorum. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 mililitredir. Tam ölçülü, tam garantili kurabiye tarifidir. Gönül rahatlığıyla bu tarifimi yapabilirsiniz. Ben gördüğünüz gibi 2,5 su bardağı un ekledim. Tam yeterli geldi. Şimdi elimizle güzelce kurabiye hamurumuzu yumuşacık bir kıvam alana kadar yoğuralım. Bu kurabiye hamurumuzun içerisine dilerseniz mavi haşhaş veya siyah haşhaş, susam ya da Hindistan cevizi de ekleyebilirsiniz. Gayet uyumlu olacağını düşünüyorum. Bana göre bu kurabiyede olmazsa olmaz olan malzemeler kahve ve çay. Gerçekten kahve ve çayın uyumu muhteşem. Denedikten sonra bana hak vereceksiniz. Benim de açıkçası bu kurabiye yapmadan önce ön yargım vardı. Hani kahve ile çayın uyumu nasıl olur diye, ama tahminimden de çok güzel oldu. Şimdi kurabiye hamurumuz hazır. Gördüğünüz gibi ele yapışmayan yumuşacık kıvamlı bir kurabiye hamuru hazırladık. Yağlı kağıt serili fırın tepsimizin üzerine aralıklı bir şekilde kurabiye hamurumuzdan parçalar kopararak avucumuzun içerisinde yuvarlayalım. Bu aşamada kurabiye hamurunuzun büyüklüğü tamamen sizin zevkinize kalmış bir şey. Ben biraz küçük yaptım, lokmalık olarak olmasını istediğim için fındıktan biraz büyük kurabiye hamurundan parçalar koparıp avucumun içerisinde yuvarladım. Dilerseniz daha büyük de yapabilirsiniz. Bu boyutlarda yaptığınız zaman bu malzeme ölçülerinden toplamda 52 adet kurabiye elde ettim. Eğer daha az kurabiyeler elde etmek isterseniz malzeme ölçülerini yarı olarak azaltarak da kurabiyelerinizi daha az elde edebilirsiniz. Ya da daha kalabalık misafirlere yapmak istediğiniz zaman bu malzeme ölçülerini yarı olarak fazlalaştırarak daha çok kurabiyeler elde edebilirsiniz. Kurabiye hamurum bitene kadar bu işlemi yapıyorum. Birinci tepsimi dizdim. Şimdi ikinci tepsimin üzerine de yağlı kağıt serip aynı işlemi yapıyorum. Kurabiyelerimizi yağlı kağıdın üzerine şekil verip dizdikten sonra üzeri için kurabiyelerimizi öncelikle yumurta akına batıralım. Daha sonra cevize batırıp yağlı kağıda tekrardan dizelim. Dilerseniz bu kurabiyenin her tarafını yumurta akına batırarak ve her tarafını cevizle de kaplayabilirsiniz. Öyle de çok güzel olacaktır. Ben sadece üst kısmı için yaptım. Dilerseniz üst kısmını kavrulmuş fındıkla veya toz bademle ya da piliç fındıkla da kaplayabilirsiniz. Çok yakışacağını düşünüyorum. Eğer kuru yemişlerle yapmak istemezseniz üzerini sadece yumurta akına batırdıktan sonra Hindistan cevizi ile de kaplayabilirsiniz.
Kurabiyelerimi bu şekilde şekil verdikten sonra önceden ısıtılmış fanlı fırın ayarında 170 derecelik ayarda kurabiyelerimizin üzeri hafif pembeleşene kadar, hafiften çatlayana kadar pişirelim. Bu aşamada özellikle dikkat etmeniz gereken yüksek derecede bu kurabiyeyi pişirmemeniz. Eğer yüksek derecede bu kurabiyeyi pişirirseniz kurabiyelerinizin üzerindeki cevizler yanabilir ve güzel görüntü oluşturmayabilir. O yüzden ağır ağır 170 derecelik fırın ayarımızda kurabiyelerimizi yaklaşık 15 dakika kadar pişirelim. Lütfen kontrollü pişirmeye özen gösterelim. Benim fırınımda kurabiyelerim tam 15 dakikada pişti. Gördüğünüz gibi muhteşem oldular. Fırından çıkardığımız kurabiyeleri ılık olduktan sonra tüketebilirsiniz. Dilerseniz soğuduktan sonra buzdolabı kaplarının kapaklarını sıkıca kapatıp kurabiyelerinizi uzun süre derin dondurucuda muhafaza edebilirsiniz. Son derece buzluk kurabiyesi için uygun bir kurabiye tarifidir. Şimdi sunum tabağıma kurabiyelerimi dizdim. Sizlere yakından iç kıvamını, dokusunu, ne kadar kıyır bir kurabiye olduğunu göstermek istiyorum. İçerisi bol malzemeli olduğu için ve kıyır kıyır lezzetli bir kurabiye dokusu olduğu için yakından sizler de iç dokusundan ne kadar güzel olduğunu göreceksiniz. Fazla övmüş olabilirim ama bu kurabiye benim tamamen ön yargılarımı yıkan bir kurabiye tarifi oldu. Sizler de denedikten sonra yorum kısmına düşüncelerinizi yazarsanız çok sevineceğim. Böylelikle hiç tarifimi denememiş olan takipçilerim için fikir olmuş olacaktır. Şimdiden destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Böylelikle bir tarifimin daha sonuna geldik. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı ve paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Gün aşırı yepyeni tariflerimi kanalımda sizler için paylaşıyorum. Anında haberdar olabilmek için bildirim zilini lütfen açınız. Böylelikle yepyeni tariflerimi ilk siz görmüş olacaksınız. Bu videomu ve tarifimi beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Beni hangi şehirden veya ülkelerden takip ediyorsanız yorum kısmına yazarsanız hepinize teker teker dönüş sağlıyor olacağım. Böylelikle sohbet etmiş oluruz. Bir sonraki tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.